Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlere her gün yaşadığımız hayatın aslında nasıl bir bilinçaltı programlamanın eseri olduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikle sabah uyandığınızda beyniniz geçmişteki anılarınızı tekrar tekrar çalan eski bir kayıt cihazı gibidir. Eğer her gün aynı düşüncelerle uyanıyorsanız, geçmişte yaşıyor ve düşünüyorsunuz demektir. Her anımızda duygular bulunur ve bu duygular geçmiş deneyimlerimizin bir yansımasıdır. Yani hatırladığınız an, sorunlarınızın hatıralarıyla dolu olduğunda anlık hissettiğiniz duygular da bu geçmiş deneyimlerin bir ürünüdür. Dolayısıyla düşündüğünüz ve hissettiğiniz şekil, karakterinizi ve varoluş halinizi belirler. Geçmişi düşündüğünüzde aslında geleceğimizi şekillendiriyoruz. Örneğin dün sizi kızdıran, üzen bir olayı düşündüğünüzde, bugün uyanıp aynı olayı tekrar düşündüğünüzde aynı negatif duyguları yaşıyoruz. Bu düşünceyi bir hafta, hatta daha uzun süre devam ettirirseniz, çevrenizdeki insanlar sizi kötü bir ruh halinde sanmaya başlarlar ve zamanla siz kızgın, sinirli, agresif biri olarak tanınmaya başlarsınız. Dolayısıyla düşünceleriniz, duygularınızı ve sonunda davranışlarınızı belirler. Eğer her gün aynı düşüncelere saplanırsanız bir tür kaderle yüzleşmiş olursunuz ve aynı hatayı tekrar tekrar etmiş ve aynı hayatı tekrar tekrar yaşamış olursunuz ve kendinize yaşatmış olursunuz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer geçmişi düşünmeye devam edersek, bilinçsizce aynı hayatı oluşturmaya devam ederiz. Hatta sevmediğimiz bir hayatı bile. Çoğu zaman günümüze, sabah kalktığımız anlara odaklanırız. Telefonları kontrol ederiz, e-postaları okuruz, haberlere göz atarız ve günlük rutinimize devam ederiz. Ancak bu rutin aslında bir bilgisayar programı gibi çalışır ve zamanla özgür irademizi bir programa kaptırmış oluruz. Bu program genellikle 35 yaşına geldiğimizde %95'inin geçmişte edinilmiş alışkanlıklardan oluşan bilinçaltımız olduğu ortaya çıkar. Dr. Joe Dispenza'nın dediği gibi, sağlıklı olmak, mutlu olmak, özgür olmak istiyorsak bu programı değiştirmemiz gerekiyor. Ancak çoğu insan bu değişimi ancak bir kriz, travma veya teşhisle mümkün olduğunu düşünüyor. Oysa olumsuz olayları beklemek yerine bu değişimi neşe ve ilham içinde gerçekleştirebiliriz. Çoğu insan yaşamlarının büyük bir kısmını stres içinde geçirir ve sürekli geçmiş deneyimlere dayanarak en kötü senaryoları bekler. Bu durum, kuantum alanında mümkün olan en kötü sonucu seçme eğilimimizden kaynaklanıyor. Ancak bu düşünce kalıplarını değiştirerek geleceğimizi daha olumlu bir şekilde şekillendirebiliriz. İşte burada tefekkür devreye giriyor. Tefekkür, analitik zihni aşarak bilinçaltımıza ulaşmamıza yardımcı olur. Beyin dalgalarını değiştirerek bilinçaltımızdaki programları yeniden yazabilir ve temel değişikliklere başlayabiliriz. Lakin tefekkür yaparken karşımıza çıkan en büyük engel bedenimizin direncidir. Yani bize karşı koyar. Konfor alanından uzaklaşmak istemez. Beden alıştığı toksik duygusal durumları tercih eder ve değişime karşı çıkar. Çok ilginç değil mi? Konfor alanını bozmak istemez kısacası. Tefekkür yaparken eski alışkanlıklarımıza karşı çıkarak bedeni yeniden eğitmeli ve yeni bir duygusal duruma alıştırmalıyız. Tefekkür, beynimizi geçmişin bir kaydı olmaktan çıkarıp geleceğin bir haritasına dönüştürebilir. Geleceğimizi şekillendirmek için tefekkür yaparken beynimizde yeni programları oluşturur ve yükleriz. Bu sayede geçmişin tekrarından kurtularak gelecekteki yaşamımızı daha olumlu bir şekilde etkileyebiliriz. Ancak bu değişim süreci tabii ki kolay değildir. Bedeni eğitmek
Bir köpeği eğitmeye benzer çünkü. Başlangıçta dirençle karşılaşabiliriz. Ancak bu süreci ısrarla ve düzenli olarak tekrarladığımızda bedenimizin değişikliklere uyum sağlamasını gözlemleriz ve eski düşünce kalıplarından kurtulabiliriz. Eğer tefekkürü düzenli olarak uygularsak, sadece bir hafta içinde bile hayatımızda farklılıkları görmeye başlarız. Daha farkında oluruz mesela, daha bilinçli oluruz. Eski benliğimize geri dönmekten kaçınırız ve gelecekteki realitemizi şimdiki realitemiz haline getirebiliriz. Peki, bunları anlattık ama şöyle 7 günlük bir tefekkür planımız, değişim planımız olsa nasıl olurdu? Güzel olurdu değil mi? Hadi o zaman birlikte örnek bir plan yapalım. Hayatımızda olumlu değişiklikler yapmak için 7 günlük bir tefekkür planına bakalım. 1. gün, farkındalık oluşturma. Sabah uyanır uyanmaz, geçmişin kayıtlarını düşünmek yerine anlık farkındalık oluşturacak şeylere odaklanalım. Gün boyunca herhangi bir olumsuz düşünce geldiğinde bu düşüncenin sizi nasıl etkilediğini gözlemleyin ve derin bir nefes alarak bu düşünceyi serbest bırakın, kendinizden uzaklaştırın. 2. gün, pozitif düşünce pratiği. Sabah kalktığınızda gününüzü olumlu bir şekilde düşünmeye odaklanın. Bugün harika bir gün olacak. Ben bugünümü çok iyi geçireceğim diye pozitif ifadeler kullanın. Gün içinde karşılaştığınız zorluklarla olumlu bir bakış açısıyla yaklaşın. Sorunları çözmek için yeni ve yapıcı düşünceler bulun. 3. gün, tefekkür meditasyonu. Her gün düzenli olarak kendinize düşünme zamanı belirleyin. Bu düşünme zamanı, yani tefekkür sürecinde geçmişten halen gelen olumsuz duyguları serbest bırakın ve gelecekteki olumlu bir yaşamı hayal edin. Buraya dikkat. Gelecekteki olumlu bir yaşamı hayal edin. Yani şu an içinizde bulunduğunuz durumdan daha iyi olan başka bir yaşamı hayal edin. Hem ekonomik anlamda hem huzur anlamında daha iyi bir yaşam. Ve düşünme sırasında bedeninize ve duygusal durumunuza odaklanarak tefekkür etmeyi pratiğe alın. 4. gün, alışkanlıkları fark etme. Günlük rutinlerinizi gözden geçirin. Eğer rutinleriniz sizi olumsuz bir döngüye sokuyorsa, bu alışkanlıkları değiştirmek için küçük adımlar atın. Özellikle sabah ritüellerinizi gününüzü daha olumlu ve enerjik bir şekilde başlatmak için gözden geçirin. 5. gün, duygu haritası çıkarma. Gün içinde hissettiğiniz duyguları kaydetmek için bir duygu günlüğü tutun. Bu, hangi durumların sizi olumlu veya olumsuz etkilediğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Gün sonunda duygu haritanızı gözden geçirin ve olumlu duyguları artıran durumları sıklıkla tekrarlayın. 6. gün, olumlu afirmasyonlar. Kendinize güçlü ve olumlu ifadelerle konuşun. Güçlü bir "ben değerliyim" ya da "başarıları hak ediyorum" gibi ifadeler içeren olumlu bir afirmasyon listesi oluşturun. Gün boyunca bu afirmasyonları tekrarlayarak kendinize olan güveninizi artırın. 7. gün, geleceğinizi şekillendirme. Tefekkür meditasyonunu derinleştirin ve geleceğinizi nasıl şekillendirmek istediğinizi net bir şekilde hayal edin. Hayalinizdeki gelecek durumlarına odaklanarak bu durumları oluşturmak için bugün atabileceğiniz somut adımları düşünün. Sevgili dostlar, bu 7 günlük planı takip ederek tefekkür pratiğini günlük yaşamınıza entegre edebilir ve pozitif değişikliklere adım atabilirsiniz. Unutmayın, küçük adımlarla başlamak ve düzenli olarak pratiğe devam etmek kalıcı değişikliklere yol açabilir. Umarım bu video sizlere tefekkürün gücünü anlatmada yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve umarım daha bilinçli bir yaşam sürersiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, bundan sonraki videolar için bildirim zilini açmayı unutmayın.